Selçuk Geçer'in ev, araba ve yatırım alacaklar için önerileri videonun orta kısımlarındandır. Videoyu sonuna kadar izleyin, kaçırmayın. Özellikle 7. dakikadan sonrası önem arz ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası, YouTube üzerinden yaptıkları canlı yayında, dolar kuruna ilişkin Nisan ayı ve sene sonu beklentilerini açıkladı. Geçer ve Köyatası enflasyonun yüksek seyirde devam etmesi halinden de dolar kurunun sene sonunda 29-30 Türk Lirası bandında olacağını ifade etti. 18 Türk Lirası bandı mazide kalacak dolar kurunun Nisan'ın ilk haftasında 16 TL göreceği tahmininde bulunan Meriç Köyatası, ama burada durmayacak. 18 Türk Lirası bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum, Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum tahmininde bulundu. Dolar kuru için sene sonunda 29-30 Türk Lirası olacağını iddia eden Meriç Köyatası, Selçuk Geçer'in de aynı tahmini yaptığını anımsatarak, yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık, dedi. Şimdi sen geçen gün dolar kurunu önce 15.80-16 TL'lere gelir dedin. Daha sonra bunun duracağı yer 18'ler değil 22 TL'lerdir dedin. Sonra ben de aldım elime kağıt kalemi, enflasyon rakamlarına baktım. Mart'ta dehşet bir gidişat var. Benim bu gidişata göre Nisan'ın ilk haftasında kurda gördüğüm nokta 16 Türk Lirası. Ama burada durmayacak. 18 bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum, Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum. Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık. Dolar almak mantıklı mı? Dolar bir yatırım aracı mıdır? Dünyanın en büyük ve güçlü ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi olan dolar, döviz çeşitleri arasında en çok rağbet gören ve dünya üzerinde en çok kullanılan para birimlerindendir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya üzerindeki para dolaşımının en hakim isimlerinden olan dolar, İkinci Dünya Savaşı itibarıyla da petrol satışlarında etkisini göstermiştir. Bu savaşla birlikte gerçekleşen anlaşmalar dolayısıyla dünyanın tüm dövizlerinin dolara endekslenmesi ise doların gücüne güç katmıştır. Bu anlaşmalar 70'li yıllarda ortadan kalksa da, bu kez de Arap ülkelerinin ithalatta doları tercih etmesi doların değerini kat kat artırmıştır. Böylece petrol fiyatları ve dolar birbirini etkileyen etmenler haline gelmiş, Amerikan Yüzyılı adı verilen dönem başlamıştır. Dünya ülkelerinde ve Türkiye'de doların yeri. Yukarıda anlaşılacağı üzere dolar, dünyanın çok sayıda ülkesi tarafından kullanılan ve özellikle en çok kullanılan para birimlerinden biridir. Bugün doların gücü o kadar yüksektir ki, Amerika Birleşik Devletleri için dünya tarihine yön verecek kadar büyük bir güç ve koz haline gelmiştir. Dünya ekonomisine büyük ölçüde yön veren dolar, Türkiye ekonomisinde de büyük önem taşır. İhracat, ithalat gibi alanların yanı sıra turizm, inşaat, kozmetik gibi çok sayıda alanda dolar başroldedir. Türk lirası değer kaybettikçe dolar yükselir, Türk lirası değer kazanırsa dolar da düşüşe geçebilir. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Dolar, değeri ve önemiyle bugün en kıymetli yatırım araçlarından biridir. İnişli çıkışlı olsa da dünya ekonomilerinde birinci dereceden önemini her daim koruyan dolar, kısa sürede yüksek kar edilebilen önemli yatırım araçlarındandır. Ancak dolara yatırım yaparken oldukça dikkatli olmak gerekir. Bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan kişilerin, araştırma yaparak gerekirse uzman desteği alarak dolara yatırım yapması önemlidir. Özellikle yüksek miktarlı yatırımlar için mutlaka yatırım uzmanlarından yardım almak yerinde olacaktır. İnişli çıkışlı bir şekilde seyrettiği için dolar yatırımlarında bir gecede yüksek oranda zarar edilebilir. Ancak bununla birlikte yalnızca bir gecede, hatta saatler içerisinde yüksek oranda kar da elde edilebilir. Uzmanlara göre gelecekte doların yeri nasıl olacak? Uzmanlara göre dolar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de değer kazanmaya devam edebilir. Tahminlere göre doların 2021 yılının 3. çeyreğinde 7.70 lira oranlarına geleceği öngörülmüştür. Geleceğe dair net tahminler yapılamasa da çok sayıda uzmana göre dolar, petrolle olan ilişkisi sebebiyle değerini korumaya devam edecektir. Bu nedenle dolar, gelecekte de güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir.
Amerika merkezli dev teknoloji şirketleri de dünya üzerinde en çok rağbet gören şirketlerden oldukları için teknolojide süreceği düşünülen yeniliklerin, piyasalar üzerindeki yansımalarının da dolara doğrudan katkısı bulunabilir. Bir diğer yandan dolar, 2020 yılında önemli paralar ve ons altın karşısında yükselişe geçmiştir. Altın satışların yükselmesi ise piyasada hacimsizlik yarattığı için doların toparlanmasına katkıda bulunmuştur. Analizler baz alındığında ise tarihi zirve seviyesini koruyan doların, TL'de herhangi bir kırılganlık oluşması neticesinde yüksek oranlarda seyredeceği ortak görüşü bildirilmiştir. Doların emtialar karşısındaki yeri için ise dolar-yen paritesi üzerinden yapılan hesaplamalarda doların 0,4 oranında düştüğü bildirilmiştir. Bu düşüşle birlikte 110,74 seviyesiyle işlem gördüğü belirtilmiştir. Selçuk Geçer videonun 7. dakikasında ev alacak hal için dolar önerisi sundu. Sonuna kadar izleyin. Dolar yatırımının avantajlı yönleri nelerdir? Amerikan doları, Euro ile birlikte dünyanın en güvenilen ve en değerli para birimleri arasında kabul edilir. Bunun temel sebebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya kamuoyundaki güvenilirliğini, üretim hacmini ve petrol rezervlerini kısa süre zarfında kaybetmeyeceğine duyulan güvendir. Bu sebeple de Amerikan dolarına yapılan yatırımların en büyük avantajı, uzun vadede güvenli olmasıdır. Dolar, çeşitli borsa hisseleri gibi taban yapmaz ya da yine hisse senetleri gibi piyasadan tamamen kaldırılma riski barındırmaz. Bu sebeple güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Doların bir diğer avantajı ise yükseliş trendinde yatırım yapmanız durumunda kısa sürede ciddi kazançlar sağlamanıza olanak tanımasıdır. Yükseliş trendini ise iyi analiz etmeniz ve bu süreçte dikkatli davranmanız önerilir. Dalgalanmalar esnasında para kaybetmemek için piyasaları doğru şekilde okumanızda yarar bulunur. Dolar yatırımının dezavantajları nelerdir? Dolar yatırımı da tüm yatırım seçenekleri gibi bazı riskler barındırır. Yatırım yaparken alacağınız en büyük risklerden biri, doların ne zaman yükselip ne zaman düşüşe geçeceğinin uzmanlar tarafından net bir şekilde kestirilememesidir. Bu durum, özellikle kısa süreli yatırımlar için risk teşkil eder. Pek çok ekonomi uzmanı, piyasaların ve global çaptaki gelişmelerin analizini yaparak döviz ve emtiaların hareketlerini önceden tahmin etmeye çalışsa da önceden öngörülmesi imkansız durumlar her zaman ihtimal dahilindedir. Örneğin, 2020 yılının ilk günlerinden beri dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi gibi beklenmedik küresel gelişmeler, dünya ekonomisini beklentilerden farklı şekillerde yönlendirmiştir ve bu sebeple de döviz ve emtiaların iniş ve çıkışları, tahmin edildiği gibi gelişmeyebilir. Bu nedenle kısa vadeli dolar yatırımı yapacak kişilerin hem dünya piyasasını hem de Amerika Birleşik Devletleri politikalarını yakından takip etmeleri ve anlık gelişmelere karşı hızlı bir şekilde aksiyon alabilmeleri büyük önem taşır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.